New York'un ikonik simgelerinden biri olan Özgürlük heykelinin hikayesi aslında çok farklı bir coğrafyada başlamıştır. Bu heykelin aslında Osmanlı topraklarına zenginlik katmak için tasarlandığını ve planın bir Mısır valisi tarafından bozulduğunu biliyor muydunuz? Hadi bu çarpıcı hikayeye bir yolculuk yapalım. 19. yüzyılın ortalarında Osmanlı padişahı Abdülaziz Han, Mısır'daki Süveyş kanalının Akdeniz'e açıldığı noktaya dikilmek üzere dev bir heykel yapılmasını ister. Amaç, doğudan yükselen medeniyet ışığını batıya da taşıyan bir simge yaratmaktır. Elinde meşale tutacak ve Osmanlı Sultanı'nı simgeleyen 7 sivri uçlu bir tacı olacak bu heykelin yapımı için dönemin ünlü Fransız heykeltıraşı Frederic Auguste Bartholdi ile anlaşılır. Bartholdi, Paris'teki atölyesinde çalışmalara başlar ve heykelin iskeletini oluştururken kendisini Eyfel Kulesi'nden tanıdığımız Gustave Eiffel'den yardım alır. Ancak bu heykelin kaderi Abdülaziz Han'ın planladığı gibi olmaz. Mısır valisi İsmail Paşa bu devasa eserin Müslüman halkın tepkisini çekebileceğini söyleyerek projeyi durdurur. Ferdinand de Lesseps'e talimat vererek heykelin Mısır'a getirilmesini engeller. Bertoldi'nin Paris'te tamamlanan bu büyük eseri bir depoda unutulmaya terk edilir. Bu sırada Fransa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında dostane bir hava esmektedir. Fransız-Amerikan Dostluk Grubu'nun başkanı Edouard de La Boulaye, Amerika'ya dev bir heykel hediye edilmesi fikrini ortaya atar. Bu fikrin amacı Fransız devrimi ve Amerikan bağımsızlık bildirgesinin ortak değerlerini simgelemektir. Fransız hükümeti bu proje için Bertoldi'yi görevlendirir. Bartholdi, halihazırda Mısır için hazırladığı heykelin tasarımını kullanarak sadece ufak değişiklikler yapar. Heykel, sol elinde, üzerinde 4 Temmuz 1776 tarihinin yazıldığı bir tablet tutacak ve sağ elinde ise dünyayı aydınlatan bir meşale taşıyacaktı. Bertoldi bu kez heykelin yüzünü tamamen değiştirir ve annesi Charlotte'un yüzünü modeli alır. Heykel 1884 yılında Fransa'da tamamlanır. Heykelin oturtulacağı kaide için Amerika'da finansman toplama etkinlikleri düzenlenir. Joseph Pultes'a gerekli parayı almak için Amerikan halkının dikkatini çekmesi gerektiğine karar verir. Bu yüzden Amerika için bu önemli simgeyi finanse etmeye yardımcı olmak amacıyla zengin ve orta sınıfa baskı yapan gazetesinde bir yavaş yazı çıkarır. Yazılanlar şunlardır: Parayı toplamalıyız. Dünya halkın gazetesidir ve şimdi halkı öne çıkıp para toplamaya çağırıyor. Heykelin yapımının maliyeti olan 250 bin dolar Fransız halkının kitleleri tarafından ödendi. İşçiler, esnaf, dükkan kızları, zanaatkarlar, herkes tarafından, sınıf veya durumdan bağımsız olarak. Biz de aynı şekilde karşılık verelim. Milyonerlerin bize bu parayı vermesini beklemeyelim. Bu, Fransa'daki milyonerlerin Amerika'daki milyonerlere bir hediyesi değil, tüm Fransa halkının tüm Amerika halkına bir hediyesidir. Ağustos 1885'te Amerika Birleşik Devletleri'nde kaide için finansman tamamlanır ve inşaat Nisan 1886'da biter. Heykel tam 350 parçaya ayrılır ve 214 sandıkta paketlenir. 1885'te Fransız gemisi Isaiah ile New York limanına ulaşır. Özgürlük Adası'na getirilen bu dev eser, Richard Morris Hunt tarafından hazırlanan kaidesine yerleştirilir ve 28 Ekim 1886'da görkemli bir törenle açılır. Heykelin detayları da bir o kadar etkileyicidir. Yüksekliği 46 metre, kaidesiyle beraber 93 metredir. Başındaki 7 sivri uçlu taç, 7 kıtayı veya 7 denizi temsil eder. Heykel sağ elinde bir meşale, sol elinde ise bir tablet tutar. Tabletin üstünde 4 Temmuz 1776 Amerika Bağımsızlık Bildirgesi'nin tarihi yazılıdır. Ayak bileklerindeki kırılmış zincirler ise tiranlıktan ve baskıdan kurtuluşu simgeler. Bu detay heykelin yüksekliği nedeniyle çoğu ziyaretçi tarafından fark edilmez, ancak özgürlük ve eşitlik ideallerini vurgular. Heykelin malzeme seçimi de dikkat çeker. Yapımında kullanılan bakır, başlangıçta heykelin parlak bronz renginde olmasını sağlamıştı. Ancak zamanla bakır, atmosferdeki oksijenle reaksiyona girerek yeşilimsi bir patine oluşturdu. Bu süreç yaklaşık 20 yıl sürdü ve bugün bildiğimiz o ikonik yeşil rengi kazandı. Bu patina aynı zamanda heykeli koruyarak metali daha dayanıklı hale getirdi.
Özgürlük heykeli sadece bir sanat eseri değil, özgürlük, barış, insan hakları ve demokrasi gibi evrensel değerlerin simgesi haline geldi. Düşünmeye, tartışmaya ve protestoya ilham veriyor. Heykelin daha küçük boyutlarındaki bir kopyası Paris'tedir ve Atlas Okyanusu'na doğru bakar. Norveç, Japonya, İspanya gibi dünyanın başka çeşitli yerlerinde de küçük kopyaları bulunmaktadır. 1984'te UNESCO Dünya Mirası listesine alınan bu çarpıcı eser her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. İkonik meşalesine ya da tacına ulaşmak isteyenler uzun ve yorucu bir merdiven yolculuğuna hazırlıklı olmalı. Çünkü tacına çıkmak için tam 162 basamak aşmanız gerekiyor. Bugün New York limanındaki Özgürlük Adası'ndan dünyayı selamlayan bu heykel, tarih boyunca pek çok tartışma ve değişimin merkezinde yer aldı. Her bir detayında farklı bir hikaye saklayan özgürlük heykeli, özgürlük ideallerinin ölümsüz bir sembolü olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. Kim bilir, belki bu yıl bu etkileyici heykeli yakından göreceğiniz yıldır. Göremezseniz de üzülmeyin. Şu an izlediğiniz görüntüler 21 Ocak tarihli canlı görüntüler. Açıklamalar kısmına bırakacağım linkten siz de özgürlük heykelinin şu an ne yaptığını izleyebilirsiniz. Sizce Mısır valisi heykel yapımını durdurmasaydı neler olurdu? Düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın.